Merhaba sevgili takipçilerim. Bu videoda 1 Mart ve 13 Nisan 2025 Venüs'ün retro hareketiyle karmik hesaplaşmaların, geçmişle yüzleşmenin ve büyük farkındalıkların yaşanacağı bir dönemi konuşacağız. Çünkü Venüs Koç burcunun 10 derecesinde retrosuna 1 Mart 2025 günü başlayacak ve 13 Nisan'a kadar Balık burcunun 23 derecesine kadar geri gidecek. Fakat bu sadece bir Venüs retrosu değil. Çünkü 14 Mart'ta Başak Burcu'ndaki ay tutulması ve 29 Mart'ta yaşayacağımız Koç Burcu'ndaki güneş tutulmasıyla birlikte işte Venüs retro kaderimize yön veren bir dönemi gösterecek. Ve dahası yetmeyecek sevgili takipçilerim. Merkür de Koç Burcu'nda retroya girerek tutulmaların mesajını daha güçlü bir hale getirecek. Peki bu ne anlama gelecek? İşte geçmiş ve gelecek aynı anda kapımızda olacak. Tamamlanmamış ilişkiler, ilişkilerin içinde çözülmemiş karmik konular tekrar önümüze gelebilir. Eğer şimdi de fark edersek geçmişi telafi edebilir ve gelecekteki büyük bir değişimin de dengesini kurmuş oluruz. Şimdi sizlere bu videoda yükselen burçlara göre Venüs retrosunun karmik etkilerini, hangi ev konularında dönüşüm getireceğini ve ilişkilerinizde nasıl bir sınavla karşılaşabilme ihtimalinizi anlatacağım. Ancak başlamadan önce kanalıma abone olmayı, bu videoyu sevdiklerinin de faydalanması için onlara göndermeyi ve videoya da bir kalp bırakmayı lütfen unutma. Venüs retrosu sadece eski aşklar ve ilişkilerle ilgili değildir sevgili takipçilerim. Aynı zamanda özdeğerimiz, maddi konular, sevgi alışverişimiz ve ruhsal farkındalıklarımızın da hepsini içine alır. Şimdi birlikte her yükselen burcun bu süreçte hangi karmik döngüyle yüzleşeceğini ve telafi sınavlarının ne olduğunu hadi hep birlikte inceleyelim ve bunu fırsata çevirelim. Yükselen burcu Koç olanlar, Venüs retro soruyor, ben mi, biz mi? Venüs retrosu tam da senin burcunda, yani kimlik, kişilik, duruş, ilişkilerde nasıl bir rol oynadığının üzerine derin bir sorgulama başlatıyor. Bu hayatımda ben kimim ve ilişkilerimde nasıl bir yer ediniyorum gibi önemli soruları önüne koyan bir Venüs retro dönemi olacak sevgili yükselen koçlar. Hayatın boyunca belki de hep önce ben dedin. Kendi yolunu çizmek, başkalarına bağlı olmadan ilerlemek, kimseye hesap vermeden yaşamak senin için hep önemliydi. Ancak Venüs retrosu ve tutulmaların da eşliği sana bu dönemde şunu soruyor. Gerçekten özgür müsün, yoksa aslında yalnız mısın? Bağımsız olmak isterken başkalarını dışlayıp tek başına kaldığının farkında mısın? Her zaman lider olmaya çalışırken karşındaki insanın da bir şeyler katmasına izin veriyor musun? İşte Venüs retrosu senin ilişkilerdeki tavrını ve bağlılık korkularını yüzeye buralardan çıkaracak. Geçmişten gelen ilişkiler, tamamlanmamış hikayeler, eski aşklar tekrar sahneye çıkabilir. Ancak burada kritik bir nokta var sevgili yükselen koçlar. O aşk gerçekten geri mi döndü? Yoksa senin içindeki bir eksiklik onu geri mi çağırdı? İşte asıl mesele burayı iyi anlamaktan geçiyor. Tutulmalara denk gelen Venüs retrosunun sana karma soruları şunlar. Lütfen yükselen koç, bu soruları kendine sor ve samimiyetle cevapla. Hatta bunu bir meditasyon gibi yazma çalışması olarak da günlük hayatın içinde kullanabilirsin. İlişkilerde hep aynı patinajın ne? Ben güçlü olmalıyım ve kimseye ihtiyacım yok diyerek duvarlar mı örüyorsun? Sevgiyi almak ve vermek konusunda hep kontrolcü mü oldun? İlişkilerinde ya hep ya hiç mantığıyla mı hareket ediyorsun? Venüs retrosu sana karmada işte bunları dengelemeni istiyor.
bağımsızlık ile ortaklık arasında sağlıklı bir denge kurmayı, ilişkilerde sadece lider olmak değil de eşit bir partner olmayı öğrenmeyi, sevmek ve sevilmek arasındaki dengeyi keşfetmeni istiyor sevgili yükselen koçlar. Venüs retrosu geçmişten aşkları geri getirirken sana şu soruyu da soruyor. Acaba gerçekten geçmiş aşk mı geldi yoksa sen bir gölge yanını görmelisin o yüzden mi geldi? İşte bu telafi sınavı cevabı şu sevgili koçlar. Venüs retrosu sana bir seçim şansı veriyor. Eski döngüyü tekrar edip geçmiş ilişkilerde aynı hataları yaparak yoluna devam edebilirsin. Kendi içsel dönüşümünü fark edip ilişkilerde nasıl bir rol üstlendiğini görerek artık daha sağlıklı, bilinçli ve sağlıklı bir sevgi anlayışına adım da atabilirsin. Seçim senin. Venüs retrosu ve Mart tutulmaları senin için ben mi yoksa biz mi sorusunu derinleştiriyor. Gerçekten ne istediğini biliyor musun? Şimdi düşünme zamanı sevgili yükselen koçlar. Geçmişi mi tekrar edeceksin yoksa yeni bir sen mi yaratacaksın? Ve sevgili yükselen burcu boğa olanlar, bağlılık mı, bağımlılık mı? İşte Venüs retrosu 12. evinizde, yani bilinçaltı, sezgiler, geçmiş travmalar ve ruhsal temizlik alanında gerçekleşiyor. Ve bu dönem sana içsel bir yüzleşme ve arınma zamanı sunuyor. Eski yaraların, bastırılmış duyguların ve farkında olmadan taşıdığın duygu kalıpları bu süreçte işte Venüs sayesinde açığa çıkabilir. Hayatın boyunca belki de hep güven hissetmek, sağlam temellere dayalı ilişkiler kurmak ve sadakatten emin olmak senin için hep ilişkilerde daha önemliydi. Fakat Venüs retrosu ve tutulmaları işte siz yükselen boğalara şunu soruyor. Gerçekten sevdiğin için mi bir ilişkide kaldın yoksa alışkanlık mı seni tuttu? Sana zarar veren bir bağı kesemeyişin sevgi mi yoksa yalnız kalma korkusu ya da güvenlik alanı mı? Ayrılık acısını gerçekten yaşadın mı yoksa bastırıp zamanla geçer diyerek üstünü mü örttün? İşte Venüs retrosu. Siz sevgili yükselen boğaları, İlişkilerde nasıl bağlandığını ve kaybetme korkunla nasıl başa çıktığını gözler önüne serecek. Geçmişten gelen bir ilişki, tamamlanmamış bir hikaye ya da unutamadığın bir kişi tekrar karşına çıkabilir. Ama buradaki asıl mesele şu: o aşk gerçekten mi geri döndü yoksa senin içinde bir boşluk mu onu geri çağırıyor? Tutulmalara denk gelen Venüs retrosu sana karmik soruları şöyle soruyor. Lütfen sen yükselen boğa bu soruları kendine samimiyetle sor ve dürüstçe cevapla. İlişkilerde hep aynı patinajın ne? Bu ilişkiye sırf güvende hissetmek için mi tutundun? Sevginin içinde huzur mu arıyorsun yoksa bağımlılık mı yaratıyorsun? Kaybetme korkun seni yanlış seçimlere mi sürüklüyor? Venüs retrosu sana karmada neyi dengelemeni istiyor? Sevgiyi korkularından arındırarak yaşamayı, sahiplenme duygusuyla gerçek sevgi arasındaki farkı ayırt etmeyi, bağlı olmak ile bağımlı olmak arasındaki farkı anlamanı istiyor. Ve eğer yükselen boğa Venüs retrosunda geçmişten gelen aşk geri mi dönüyor yoksa seni bir gölge yanını görmeye mi davet ediyor? İşte bu aşk seni gerçekten mutlu etti mi yoksa sadece tanıdık ve güvenli geldiği için mi oradaydın? O kişiye dönmek mi istiyorsun yoksa içindeki boşluğu kapatmak için mi onu geri çağırıyorsun? Gerçek bir sevgi miydi yoksa yalnızca bağımlı hale geldiğin bir ilişki mi? İşte Venüs Retro'nun telafi sınavı sana bir seçim şansı sunuyor. Eski alışkanlıklarını tekrar edip bağımlı olduğun şeylere geri dönebilirsin. Gerçek sevgiye giden yolu keşfetmek için kendi içindeki bağlanma korkularıyla da yüzleşebilirsin. Seçim senin. Venüs retrosu ve Mart tutulmaları senin için bağlılık mı, bağımlılık mı sorusunu derinleştiriyor. Gerçekten ne istediğini biliyor musun? Şimdi düşünme zamanı. Korkularınla yüzleşip özgürleşecek misin? Yoksa
Aynı döngüyü ilişkilerde tekrar yeniden mi yaşayacaksın? Göreceğiz. Ve yükselen burcu ikizler olanlar, gerçekten dinliyor musun? İşte Venüs retrosu 11. evinizden sizlere, yani sosyal çevre, arkadaşlıklar, topluluklar içindeki rolün ve geleceğe dair umutların üzerinde büyük bir etki yaratacak. Bu Venüs retro döneminde insanlarla olan bağlarını, ilişkilerinde ne kadar derinlik kurabildiğini ve gerçek bağlantılarla kurup kurmadığını sorgulatacak. Hayatın boyunca belki de insanlarla kolay iletişim kuran, herkesle sohbet edebilen, çabuk bağ kurabilen biriydin. Ama bu bağlar gerçekten sağlam mıydı, yoksa hep yüzeysel mi kaldı? Venüs retrosu ve tutulmalar işte siz yükselen ikizlere şu soruları sorduracak. Gerçekten sevgiye açık mısın? Yoksa bağlanmaktan mı korkuyorsun? İnsanlara gerçekten güveniyor musun? Yoksa en ufak bir sorunda kaçış yollarını mı hazırlıyorsun? Arkadaşlarınla ve aşk hayatında hep eğlence mi odaklısın? Yoksa gerçekten içten gelen bir bağlılık hissettiğin oluyor mu? İşte Venüs retrosu sana hayatına giren insanlarla nasıl bir bağ kurduğunu hatırlatıyor. Özellikle geçmiş ilişkilerde ya da eski arkadaşlıklarda tekrar bir gündemlerin açılabilir. Ama burada önemli olan sevgili yükselen ikizler, bu kişi gerçekten geri mi döndü? Yoksa senin geçmişte eksik bıraktığın bir dersin tekrar karşına çıkışı mı? Tutulmalara denk gelen Venüs retrosu siz sevgili yükselen ikizlere karmada şu soruları soruyor. Lütfen bu soruları kendine içtenlikle sor ve dürüstçe cevapla. İlişkilerde hep aynı patinajın ne? Gerçekten bağ kurmaya çalışıyor musun? Yoksa hep bir kaçış planın mı var? Sevgiye ve bağlılığa mesafeli misin? Yoksa sadece anlık keyiflere mi odaklanıyorsun? İnsanlara seni seviyorum derken gerçekten bunu kalpten hissediyor musun? İşte Venüs retrosu sana karmada neyi dengelemen gerektiğini bu şekilde gösterecek. Bağlanma korkularını aşmayı ve gerçekten hissettiğin gibi konuşmayı ve iletişim kurmayı, iletişimde yüzeysel olmaktan kaçınmayı, insanları daha derinden anlamayı, bağlılıkla özgürlük arasındaki hem farkı hem de dengeyi bulmayı gösteren bir Venüs retrosu. Geçmişten gelen aşk geri dönebilir yükselen ikizler. Ama sen, bu ilişki döndü mü, yoksa sen bir gölge yanını mı görmelisin, bunu fark etmelisin. Bu ilişki senin için gerçekten önemli miydi? Yoksa sadece eğlenceli olduğu için mi vardı? Bağlanmaktan kaçtığın için mi bitmişti daha önce bu ilişki? Yoksa gerçekten bitmesi mi gerekiyordu? Şimdi geri dönen kişi geçmişte seninle derin bir bağ kuramamış olabilir. Peki sen ona gerçekten bir şans vermiş miydin? Venüs retrosu sana büyük bir farkındalık sunuyor yükselen ikizler. Bağ kurma korkularınla yüzleşip insanlarla gerçekten derin bir iletişim kurmaya adım atabilirsin. Yine yüzeysel sohbetler, anlık mutluluklar ve kaçışlarla mı devam edeceksin? Venüs retrosu ve Mart tutulmaları senin için gerçekten dinliyor musun sorusunu derinleştiriyor. Bu defa sadece konuşmak yerine, yüzeysel olmak yerine gerçekten kalbinle dinleyip sevebilecek misin? Yükselen burcu yengeç olanlar, ev mi, kariyer mi? Venüs retrosu 10. evinizden, yani kariyer, toplumsal statü ve hayatın amacı üzerinden büyük bir gözden geçirme başlatıyor. Şimdi bu dönemde kim olmak istiyorum ve hayatta gerçekten neyin peşinden gitmeliyim sorularını gündeme getirecek siz sevgili yükselen yengeçlere. Hayatın boyunca belki de hep aile, yuva, sevdiklerin ve güvenli bağlar kurmak için çabaladın ve bu senin için öncelikliydi.
Ancak Venüs retrosu ve tutulmalar işte siz yükselen yengeçlere şu soruyu soruyor. Kendi hayat amacını gerçekleştirmek için yeterince cesur musun? Yoksa hep bir başkasının mutluluğunu mu öncelik saydın? Ailenin, toplumun veya başkalarının beklentileri doğrultusunda mı ilerledin? Yoksa gerçekten kendi kalbinin sesini mi dinledin? İşte yükselen yengeçler, ilişkilerde hep destekleyen, koruyan taraf siz misiniz? Yoksa kendi hedeflerine yönelme cesareti gösterdin mi? Venüs retrosu senin kariyerinle ilgili geçmişte verdiğin bazı kararları ve aile ile iş hayatındaki dengeyi gözden geçirmeni sağlayacak. Özellikle geçmişten gelen bir iş teklifi, eski bir kariyer fırsatı veya uzun zamandır düşündüğün ama adım atamadığın bir hedef tekrar gündemine gelebilir. Şimdi burada karmik olan nokta sizler için şu. Gerçekten bu fırsat senin için mi yoksa sadece güvenli olduğu için mi bu yolda ilerlemeye çalışıyorsun? Bu tutulmalar ve Venüs retrosu seni kendi amacınla başkalarına olan sorumlulukların arasında sıkışıp kalma ile yüzleştirecek. Tutulmalara denk gelen Venüs retrosu siz sevgili yükselen yengeçlere karmada şu soruları soracak. Lütfen bu soruları kendine samimiyetle sor ve dürüstçe cevapla. İlişkilerde hep aynı patinajın ne? Birini sevdiğinde onun için kendi hayallerinden vazgeçmeye mi eğilimlisin? Hep sevdiklerin için mi çabaladın? Yoksa kendi hayatını da inşa ettin mi? Bir ilişki veya aile içinde hep destek olan taraf mı oldun? Yoksa gerçekten karşılıklı bir denge kurabildin mi? Venüs retrosu sana karmada neyi dengelemeni gösteriyor? Ev ve kariyer arasındaki dengeyi bulmayı. Başkalarına destek olurken kendi hedeflerini ve isteklerini geri plana atmaktan vazgeç diyor. Hayatta sadece güvenli olanı seçmek yerine gerçekten tutkuyla ilerleyebileceğin bir yol bulmayı ve eğer yükselen yengeç Venüs retrosunda gelen bir iş fırsatı ya da aşk geri mi dönüyor yoksa sen bir gölge yanını mı görmelisin, bunu iyi ayırt et. Eski bir kariyer fırsatı tekrar gündeme geliyorsa gerçekten bu iş seni mutlu edecek mi? Yoksa sadece bildik bir yol olduğu için mi kabul edeceksin? Bir ilişki veya bir insan geçmişten geri döndüyse gerçekten değişmiş mi yoksa eski fedakarlıklarını tekrar görmek mi istiyor? Sevgili yükselen yengeç, Venüs retrosu sana büyük bir farkındalık sunuyor. Eski alışkanlıklarını sürdürüp yine önce sevdiklerim diyerek kendi hayallerini erteleyebilirsin. Kendi yolunu seçip kendi sevdiklerine destek olup hem de kendi hayatını inşa etmeyi öğrenebilirsin. Seçim senin. Venüs retrosu ve Mart tutulmaları senin için ev mi, kariyer mi sorusunu derinleştiriyor. Bu kez gerçekten kendin için bir şeyler yapmaya cesaret edebilecek misin? Ve yükselen burcu Aslan olanlar ilişkilerde sahne mi yoksa gerçeklik mi? İşte Venüs retrosu 9. evinizde yani hayata bakış açın, inançların, kişisel gelişimin ve sınırların ne kadar genişleyebildiğin üzerine derin bir sorgulama yaşatacak. Bu dönem ilişkilerde neye değer verdiğini, gerçekten kalbinle mi sevdiğini yoksa sevilmenin mi daha önemli olduğunu sana gösterecek. Hayatın boyunca belki de hep ilgi çekmeyi, hayranlık uyandırmayı, sahnede olmayı ve beğenilmeyi istedin ve sevdin. İnsanların sana hayranlıkla bakması, güçlü ve etkileyici olman senin için bir motivasyon kaynağıydı ilişkilerde. Ancak Venüs retrosu ve tutulmalar işte siz yükselen aslanlara şu soruları soruyor. Gerçekten sevilmek mi istiyorsun? Yoksa sevilmek sana iyi hissettirdiği için mi bir ilişkide yer alıyorsun? Bir ilişkide gerçekten ne hissettiğini mi önemsiyorsun? Yoksa dışarıdan nasıl göründüğünü mü? Sevgiyi yönetmeye mi çalışıyorsun? Yoksa gerçekten hissetmeyi mi seçiyorsun?
Venüs Retrosu senin ilişkilere nasıl yaklaştığını ve aşkı nasıl tanımladığını gözden geçirmeni istiyor. Geçmişten bir ilişki tekrar karşına çıkabilir yükselen aslan. Ama burada önemli olan kritik nokta şu: bu aşk gerçekten mi geri döndü, yoksa senin içindeki bir beğenilme arzusunu mu geri çağırıyorsun? Bu dönemde sana hayran olan insanları mı seçeceksin, yoksa gerçekten seni anlayan, derin bağ kurabileceğin ilişkileri mi? Tutulmalara denk gelen Venüs Retrosu sana karmadaki soruları şunlar. Lütfen yükselen aslan, bu soruları kendine samimiyetle sor ve dürüstçe cevapla. İlişkilerde her zaman yaşadığın aynı patinajın ne? Sürekli hayran olunmak mı istiyorsun? Sevilmek için gerçekten çaba gösteriyor musun? Yoksa ilginin sana doğal olarak gelmesini mi bekliyorsun? Duygularını gerçekten mi yaşıyorsun? Yoksa dışarıdan güçlü görünmek için mi kontrol altında tutuyorsun kendini? Venüs Retrosu sana karmada neyi dengelemeni istiyor biliyor musun yükselen aslan? Sevgiyi yönetmek yerine gerçekten hissetmeyi, dış dünyadaki imajınla iç dünyadaki duyguların arasındaki farkı fark etmeni istiyor. Egoyu bir kenara bırakıp ilişkilerde gerçekten bir şeyler paylaşabilmeyi. Ve eğer yükselen aslan Venüs Retrosu'nda geçmiş bir aşk dönerse, o aşk seni gerçekten beslemiş miydi? Yoksa sadece hayranlık duygusuyla mı var oldu? Karşındaki kişi seni bir birey olarak mı sevdi, yoksa senin etrafındaki ışığa mı kapıldı? Bu ilişki tekrar gündeme geldiğinde gerçekten bir şeyler hissettiğin için mi devam ediyorsun, yoksa sadece ilgi görmek ve seni iyi hissettirdiği için mi başlayacaksın? Venüs Retrosu sana büyük bir farkındalık sunuyor sevgili yükselen aslan. İlişkilerde sahnede olmayı bırakıp gerçekten derin bir bağ kurmayı dengeleyebilirsin. Yine dış dünyaya nasıl göründüğünü düşünerek duygularını ikinci plana atıp aynı döngüyü devam ettirebilirsin. Seçim senin. Venüs Retrosu ve Mars tutulmaları senin için gerçekten aşk mı, yoksa sadece beğenilmek mi sorusunu derinleştiriyor. Bu defa gerçek sevgiyi hissetmeye cesaret edebilecek misin? Ve yükselen burcu Başak olanlar Venüs Retrosunu, karmik döngüsünü 8. evinizden, yani finansal konular, ruhsal dönüşüm, derin bağlar ve krizler alanında alacaksınız. Bu dönem kendine verdiğin değer, ilişkilerdeki sınırların ve hayattan aldığın karşılıklarla ilgili seni biraz yüzleştirecek. Hayatın boyunca mükemmelliyetçiliğin, detaycılığın ve kendini sürekli bir şeyleri düzeltmek zorunda hissetmen ve seni birçok alanda da başarıya ulaştırdı, doğru, ama Venüs Retrosu ve tutulmalar sana şu soruyu soracak. Kendi değerini hep dışarıdan gelen onayla mı belirliyorsun? Bir ilişkide sevgiyi görmek için mükemmel mi olmak zorundasın? Sevilmeyi hak etmek için sürekli bir şeyler başarmak veya yapmak zorunda mısın? İşte Venüs Retrosu ilişkilerde ve finansal konularda derin bir yüzleşme verecek sizlere. Geçmişten gelen bir borç, eski bir ortaklık, tamamlanmamış para meseleleri ya da bir ilişki tekrar gündeme gelebilir yükselen başaklar. Ancak buradaki kritik nokta şu: bu dönem geri dönen durum gerçekten senin için mi, yoksa senin kendi değersiz hissettiğin bir noktayı mı tetikliyor? Bu dönem özellikle ilişkilerdeki eleştirel yaklaşımını ve mükemmelliyetçilikten kaynaklanan kontrol ihtiyacını fark etmen için büyük bir fırsat. Tutulmalara denk gelen Venüs Retrosu sana karmada şu soruları soracak. Başak burçları, özellikle yükselen başaklar, bu soruları kendinize samimiyetle sorun ve dürüstçe cevaplayın. İlişkilerde hep aynı patinajın ne? Hep mükemmel olmayı mı hedefledin, yoksa sadece olduğun gibi sevilmeyi hiç denedin mi?
Sürekli eleştirerek kendini ve başkalarını geliştirmeye mi çalışıyorsun? Yoksa sevginin zaten olduğu haliyle yeterli olabileceğini kabul edebiliyor musun? İlişkilerde kendini yetersiz hissettiğin anlar oldu mu? Peki bu gerçekten dışarıdan mı geldi? Yoksa senin kendi içindeki bir inanç mıydı bu sevgili yükselen Başak? Venüs retrosu sana karmada neyi dengelemeyi istiyor? İnsanları ve kendini, onları olduğu gibi kabul etmeyi, değerinin başkalarından ve mükemmel olmandan bağımsız olduğunu anlamayı, başkalarına, olaylara, durumlara kusur bulmayı bırakıp sevgiyi ve kendini olduğu gibi kabul etmeyi öğrenmeyi. Ve eğer yükselen Başak Venüs retrosunda geçmişten gelen aşk geri mi dönüyor, yoksa sen bir gölge yanını mı görmelisin? O kişi seni gerçekten yetersiz mi hissettirdi, yoksa sen kendi içinde hep daha fazlasını mı beklemiştin? Bu ilişkiye tekrar bakarken karşındakinin mi değişmesini bekliyorsun, yoksa sen de bazı yönlerini fark etmeye hazır mısın? Gerçekten sevilmek için her şeyi mükemmel yapmak zorunda olmadığını görebilecek misin? Bu Venüs retronun siz yükselen Başaklara telafi sınavı büyük bir farkındalık sunuyor. Kendi değerini dış dünyadan gelen onaylarla değil de içindeki sevgiyi fark ederek belirleyebilirsin. İlişkilerde ve finansal konularda mükemmel olmaya çalışarak değil, eksikleriyle kabul ederek ilerlemeyi seçebilirsin. Seçim senin. Venüs retrosu ve Mart tutulmaları siz yükselen Başaklar için kendi değerini gerçekten fark ettin mi sorusunu derinleştirecek. Bu kez mükemmel olmak için değil, sadece olduğun halinle yeterli olduğunu hissederek sevilmeye hazır mısın? Ve geldik yükselen burcu terazi olanlara. Gerçekten eşit bir ilişki mi kuruyorsun? İşte Venüs retrosu tam da karşıt burcundan 7. evinden, yani aşk ilişkileri, ortaklıklar alanında gerçekleşecek ve bu dönem ikili ilişkilerde ne kadar dengede olduğunu, gerçekten eşit bir sevgi mi yaşadığını, yoksa sürekli idare eden taraf mı olduğunu derinlemesine sorgulatacak. Sevgili yükselen teraziler, hayatın boyunca belki de hep uyumu sağlamaya, çatışmaları önlemeye, herkesin mutlu olmasını sağlamaya odaklandın. Ama Venüs retrosu ve tutulmalar işte sana şu soruyu soruyor. İlişkilerde gerçekten eşit misin? Yoksa hep fedakar olan, dengeyi sağlayan taraf mı oluyorsun? Belki mutluluğundan ödün vererek bir ilişkiyi devam ettirmeye mi çalışıyorsun? Birine sevgi gösterirken gerçekten karşılık aldın mı? Yoksa hep almadan mı verdin? İşte Venüs retrosu ilişkilerdeki alma verme dengesini gözler önüne serecek. Eğer geçmişte dengenin bozulduğu ve kendinden çok fazla verdiğin bir ilişki yaşadıysan, bu kişi tekrar karşına çıkabilir. Ancak buradaki kritik mesele şu: bu aşk gerçekten mi geri döndü, yoksa senin kendine yeterince değer vermediğin bir yanın mı onu geri çağırıyor? İşte bu dönem geçmiş ilişkilerdeki rollerini fark etmen ve gerçekten eşit bir sevgi yaşayıp yaşamadığını anlaman için büyük bir fırsat yükselen terazilere. Tutulmalara denk gelen Venüs retrosu sana karmada şu soruları soracak. Lütfen bu soruları kendine samimiyetle sor ve dürüstçe cevap ver. İlişkilerde hep aynı patinajın ne? Hep dengeyi kurmaya çalışırken kendinden mi ödün veriyorsun? Sevdiklerin için sürekli fedakarlık yaparken kendi ihtiyaçlarını ihmal mi ediyorsun? Bir ilişkiyi tekrar devam ettirmek için karşı tarafı mı idare ediyorsun, yoksa gerçekten karşılıklı bir uyum sağlıyor musun? Venüs retrosu sana karmada neyi dengelemek istiyor biliyor musun yükselen terazi? Kendi mutluluğunu
başkalarının mutluluğunun önüne koymayı, sevgi verirken sevgiyi almaya da açık olmayı, kendi sınırlarını çizmeyi ve hayır demeyi öğrenmeyi. Ve eğer yükselen terazi Venüs retrosunda geçmişten gelen aşk geri mi dönüyor yoksa sen bir gölge yanını mı görmelisin? İşte bu önemli. O kişi seni gerçekten sevmiş miydi? Yoksa sen hep onun mutluluğu için mi çabaladın? Bu ilişkiyi tekrar yaşamak istiyor musun? Yoksa burada sana gösterilmek istenen şey artık kendi mutluluğunu önceliklendirmen mi? Bu defa gerçekten eşit bir ilişki kurmaya hazır mısın? Yoksa yine kendini ikinci plana mı atacaksın? Venüs retrosunun sana telafi sınavında büyük bir farkındalık mesajı var. Eski alışkanlıklarını sürdürüp yine önce başkaları diyerek kendi mutluluğunu geri plana atabilirsin. Bu defa kendi isteklerini, sınırlarını ve mutluluğunu önceliklendirerek gerçekten karşılıklı bir sevgi yaşamaya adım atabilirsin. Seçim senin. Venüs retrosu ve Mart tutulmaları siz yükselen teraziler için kendi mutluluğunu mu seçiyorsun yoksa başkasının mutluluğunu mu önceliyorsun sorusunu derinleştiriyor. Bu kez gerçekten eşit ve dengeli bir ilişkiye adım atabilecek misin? Ve sevgili yükseleni Akrep burcu olanlar, güç mü yoksa sevgi mi? İşte Venüs retrosu 6. evinizden, yani günlük hayat, iş düzeni, sağlık alanında büyük bir değişimi geriye dönerek yaptıracak. Bu dönemde alışkanlıklar, rutinler ve vücut sağlığınız ön plana çıkarken kişisel ilişkilerdeki kontrol ihtiyaçları da seni yüzleştiriyor. Geçmişteki bazı iş konuları yeniden gündeme gelebilir ve sana eski bir sorumluluğun hatırlatması gelebilir. Ancak en derin karmik sorununuz şu: İlişkilerdeki gücü elde etmek için ne kadar fazla kontrolü elinde tutuyorsun? Kıskançlık, manipülasyon ve güç oyunları seni gerçekten mutlu ediyor mu yoksa sadece seni koruyor mu? Gerçekten güvenlik mi istiyorsun yoksa her zaman koruma duygusuyla mı ilerliyorsun? Venüs retrosu siz yükselen akreplerin ilişkilerde güç dinamiklerini ve kontrolü gözden geçirme zamanı. Belki de karşındaki insanı manipüle etmeyi, her şeyin senin istediğin gibi olmasını sağlamak istemek yerine güveni ve teslimiyeti öğrenmen gerekiyordur sevgili akrepler. Eski ilişkiler ve güçlü bağlar bu süreçte yeniden gündeminize gelebilir. Ancak bu geri dönüşlerin ardında hala bir ders var. O ilişki seni manipüle etti mi yoksa sen mi fazla sahiplenici oldun? Tutulmalara denk gelen Venüs retrosu sana karmada şu soruları soracak. Ve yükselen akrep, bu soruları kendine içtenlikle sor ve dürüstçe cevapla. İlişkilerde hep aynı patinajın ne? Güç savaşları mı yoksa kontrol ihtiyacı mı seni zorluyor? Her şeyin senin istediğin gibi olmasını sağlamak gerçekten seni mutlu ediyor mu? İlişkilerde karşındakini mi şekillendiriyorsun yoksa sadece kendini mi ifade ediyorsun? Venüs retrosu sana karmada neyi dengelemeni gösteriyor biliyor musun yükselen akrep? Güven duygusunu kontrol etmek yerine teslimiyeti öğrenerek dengelemeyi, bağlılık ve özgürlük arasında doğru dengeyi kurmayı, ilişkilerde yalnızca sevgi ve anlayış temelinde bir denge kurmayı ve eğer yükselen akrepler Venüs retrosunda geçmişten herhangi bir aşk geri mi dönüyor yoksa sen bir gölge yanını mı görmelisin? İşte asıl mesele bu. O ilişki seni gerçekten manipüle etti mi yoksa kendin mi karşıdakine gereğinden fazla bağlı oldun? Bir ilişkide gerçekten güvenebildin mi yoksa kontrol etmeyi mi tercih ettin? Bu ilişki tekrar gündeme geldiyse güven temelli yeniden başlangıç yapacak mısın yoksa eski oyunlarına mı döneceksin? İşte sevgili yükselen akrepler, bu Venüs retrosu sana büyük bir farkındalık sunuyor. İlişkilerde güveni inşa etmek yerine güç dinamikleri üzerinde mi ilerleyeceksin?
Bu defa gerçekten sevgiye dayalı bir ilişki kurmaya cesaret edebilecek misin? İşte Venüs retrosu ve Mart tutulmaları siz yükselen akrepler için sevgi mi yoksa güç oyunu mu sorusunu derinleştiriyor. Bu kez gerçekten sevgiye dayalı bir ilişkiye mi adım atacaksın yoksa yine kontrolü mü elinde tutmaya çabalayacaksın? Sevgili yükseleni yay olanlar, aşk mı, özgürlük mü? Venüs retrosu 5. evinizden yani aşk hayatınız, romantizm, yaratıcılık, tutkular alanında gerçekleşecek. Ve bu dönem sevgiyi nasıl yaşadığın, bir ilişkiye ne kadar kendini verdiğin ve gerçekten bağlanmaktan neden kaçtığın ile yüzleşeceğin bir Venüs retrosu sizi bekliyor. Hayatın boyunca özgürlüğüne olan düşkünlüğün, aşkı bir macera gibi yaşamak isteyişin ve bağlanmanın seni kısıtlayacağını düşünmen, seni hep hızlı başlayan ve çabuk tüketen ilişkilerin içine çekmiş olabilir. Fakat Venüs retrosu ve tutulmalar sana şu soruyu sorduracak. Gerçekten özgür müsün? Yoksa bağlanma korkun mu seni bu hale getiriyor? Aşkı yaşamak isterken en derin noktasına ulaşmadan neden kaçıyorsun? Tutkuyla bağlandığın bir şey seni kısıtlamak zorunda mı yoksa seni dönüştürebilir mi? Venüs retrosu sana aşkı nasıl deneyimlediğini sorgulatıyor. Geçmişten gelen bir ilişki, tamamlanmamış bir aşk hikayen veya bir türlü vazgeçemediğin karmik bir aşk hikayen geri gelebilir sevgili yükselen yaylar. Fakat burada kritik bir nokta var. Acaba o aşk gerçekten mi döndü yoksa senin yaşanmamışlık duygun mu onu geri çağırıyor? Bu dönem kendine aşkı neden yüzeysel yaşadığını, neden ilişkilerde bir noktadan sonra duygusal mesafeler koyduğunu ve bağlanmaktan neden korktuğunu sormak için harika bir fırsat. Mart tutulmalarına denk gelen Venüs retrosu sana karmada şu soruları soracak. Ve lütfen bunları kendine içtenlikle sor ve dürüstçe cevapla sevgili yükselen yay. İlişkilerde hep aynı patinajın ne? Özgürlüğünü koruma çabasıyla aşkı yüzeysel mi yaşıyorsun? Gerçekten bağlanmaktan korkuyor musun? Yoksa sadece bağımsızlığa zarar gelmesin diye mi mesafeni koruyorsun? İlişkilerde eğlence ve tutkuyu ön planda tutarken gerçekten bir derinlik inşa edebiliyor musun? Venüs retrosu sana karmada neyi deneyimletiyor biliyor musun yükselen yay? Özgürlük ile bağlılık arasındaki farkı ve dengeyi kurmayı. Aşkı sadece heyecan olarak değil, derin bir paylaşım olarak deneyimlemeyi. İlişkilerde yüzeysel olmayı bırakıp gerçekten kalpten sevmeyi öğrenmeyi. Ve eğer yükselen yay Venüs retrosunda geçmişten gelen aşk geri mi dönüyor yoksa sen bir gölge yanını mı görmelisin? İşte asıl meselem bu. Geçmişten gelen kişi seni gerçekten sevdi mi yoksa sen mi onu sana olan ilgisini hafife aldın? Sen mi ilişkiye tam olarak girmedin yoksa karşı taraf mı bir şeyleri eksik bıraktı? Şimdi tekrar karşılaştığında bu ilişkiye gerçekten yatırım yapabilecek misin? Sevgili yükselen yaylar, Venüs retrosunun sizlere telafi sınavında büyük bir farkındalık mesajı var. Yine özgürlüğünü koruma adına aşkı yüzeysel mi yaşayacaksın? Yoksa bu defa gerçekten kalpten bağlanıp bir ilişkinin içine girme cesaretini gösterebilecek misin? Venüs retrosu ve Mart tutulmaları senin için aşktan neden kaçıyorsun sorusunu derinleştiriyor. Bu kez gerçekten bağlanmaya hazır mısın yoksa yine kaçacak mısın? Ve geldik sevgili yükselen Oğlak burçlarına. Sevgi, güven mi, sorumluluk mu?
İşte Venüs Retrosu 4. evinizden sizlere, yani aile, ev kökleri ve duygusal güvenlik alanında gerçekleşecek. Bu dönem aile bağlarının geçmişten getirdiğin duygusal kalıpların ve sevgiyle ilgili algının üzerine güçlü bir ışık tutacak Venüs. Hayatın boyunca belki de sorumluluklarını en ön planda tuttun. Mantıklı seçimler yaptın ve duygularını hep ikinci plana attın. Fakat Venüs Retrosu ve tutulmalar sana şu soruyu soruyor: sevgiyi sadece güvenli olduğu için mi seçiyorsun, yoksa gerçekten bunu hissediyor musun? Duygularını ifade etmekten neden kaçıyorsun? İlişkilerde hep mantığını mı ön planda tutuyorsun, yoksa kalbine de bir alan açabiliyor musun? Venüs Retrosu seni geçmişten gelen aile dinamiklerinle ve sevgiyle ilgili bilinçaltına yerleşmiş inançlarla yüzleştirecek. Geçmişten gelen bir aile meselesi, eski bir ilişki ve çocukluk döneminden kalan bir duygu tekrar Venüs'ün retrosuyla açığa çıkabilir. Ancak buradaki kritik soru şu: gerçekten sevgiyi yaşadın mı? Yoksa sadece mantıklı seçimler mi yaptın? Bu dönem ailenden aldığın sevgi modelini ilişkilerine nasıl yansıttığını görmen için büyük bir fırsat. Tutulmalara denk gelen Venüs Retrosu sana karmadan da şu soruları soracak sevgili yükselen oğlaklar. Lütfen bu soruları kendinize sorun ve dürüstçe cevaplayın. İlişkilerde hep aynı patinajın ne? Sevgiyi sorumluluk gibi mi görüyorsun? Duygularını ifade etmekten kaçıyor musun? Hep mantık çerçevesinde mi ilerliyorsun, yoksa bazen kalbinde de bir şeyler kıpırdıyor mu? Venüs Retrosu sana karmada neyi dengeliyor biliyor musun sevgili yükselen oğlak? Sevginin sadece bir yük olmadığını fark etmeni. Güvende hissetmek için mantıklı olanı seçmek yerine gerçekten ne hissettiğini keşfetmeyi, aşkın ciddiyet gerektirmediğini, hafif ve keyifli de olabileceğini ve eğer yükselen oğlak Venüs retrosunda geçmişten herhangi bir aşk geri mi dönüyor, yoksa sen bir gölge yanını mı görmelisin? O kişi gerçekten seni mutlu etmiş miydi geçmişte? Yoksa sadece güvenli bir seçenek olduğu için mi oradaydın? Ya da güvensiz diye mi terk etmiştin o kişiyi? Bu ilişkiyi yaşarken gerçekten aşkı hissettin mi? Yoksa sadece olması gereken bir birliktelik gibi mi görmüştün? Bu defa sevgiye daha hafif, daha özgür bir yerden yaklaşabilecek misin? İşte Venüs Retrosu'nun bu telafi döneminde sana büyük bir farkındalık mesajı var. Yine mantıklı olanı mı seçeceksin, yoksa kalbinin hislerine mi güveneceksin? Bu defa gerçekten aşkı hafif, neşeli ve duygusal bir şekilde deneyimlemeye cesaret edebilecek misin? Seçim senin. Venüs Retrosu ve Mart tutulmaları senin için aşk mantık mı, yoksa gerçekten hissedilen bir şey mi sorusunu derinleştiriyor. Bu kez gerçekten aşkı hissetmeye hazır mısın yükselen oğlak? Ve geldik yükselen burcu Kova olanlara. Duygularını ifade edebilir misin? İşte Venüs Retrosu 3. evinden, yani iletişim, kardeşler, eğitim ve zihinsel süreçler alanında gerçekleşiyor. Bu dönem düşüncelerini ve duygularını nasıl ifade ettiğini, ilişkilerinde gerçekten ne kadar açık olduğunla ilgili derin bir yüzleşme süreci başlatacak Venüs retroyla. Hayatın boyunca belki de her şeyi mantıkla çözmeye çalıştın. Duygularını sözlere dökmekte zorlandın ve ilişkilerde hep mesafeli yerde durdun. Venüs retrosu ve tutulmalar işte siz yükselen kovalara şu soruyu soruyor: duygularını konuşmak yerine akılcı yollarla mı çözmeye çalışıyorsun? Bir ilişkide gerçekten var mısın, yoksa sadece bir gözlemci gibi hareket mi ediyorsun? İlişkilerde iletişimin net mi, yoksa hep dolaylı ifadelerle mi iletiyorsun fikirlerini ve duygularını?
Venüs retrosu senin için iç dünyanla dış dünyan arasındaki iletişimi dengeleme zamanı diyor. Geçmişten gelen bir insan, eski bir konuşma, tamamlanmamış bir diyalog veya yarım kalmış bir aşk ilişkisi tekrarı gündemine gelebilir. Fakat buradaki asıl kritik mesele şu: gerçekten ifade edemediğin duygular mı seni geri çağırıyor, yoksa geçmişte söyleyemediklerini mi söyleme zamanı? Tutulmalara denk gelen Venüs retrosu sana karmada şu soruları soruyor. Ve lütfen yükselen kova, bu soruları kendine içtenlikle sor ve dürüstçe cevapla. İlişkilerinde kendi duygularını veya karşının duygularını bastırıp her şeyi mantık çerçevesinde çözmeye mi çalışıyorsun? İlişkilerde hep mesafeli mi kalıyorsun? Yoksa gerçekten bir bağ kurabiliyor musun? Duygularını dile getirmekte zorlandığın için mi bazı ilişkilerin yarım kaldı? İşte Venüs retrosu sana karmada neyi dengelemeni gösteriyor biliyor musun sevgili yükselen kova? Zihnin ile kalbin arasındaki dengeyi kurmayı, gerçek hislerini kelimelere dökmeyi öğrenmeyi, ilişkilerde hem bağımsız olup hem de duygusal açıklık sağlayabilmeyi. Ve eğer yükselen kova Venüs retrosunda geçmişten herhangi bir aşk geri mi dönüyor, yoksa sen bir gölge yanını mı görmelisin? İşte geçmişten gelen bir ilişki varsa, geçmişte gerçekten anlaşılmadığın için mi bitmişti? Ya da onu anlamadığın için mi bitmişti? Karşıdaki kişi sana yeterince ulaşabilmiş miydi, yoksa hep sen uzak mı kalmıştın? Bu defa gerçekten açık bir iletişim kurabilecek misin? Hazır mısın buna? Venüs Retro'nun sana büyük bir farkındalık mesajı var. Yine akla ve mantığa mı sığınacaksın, yoksa gerçek hislerini, duygularını ifade edebilecek misin? Ya da bu defa kendini açmaya, duygularını net bir şekilde dile getirmeye cesaret edebilecek misin? İşte karar ve seçim senin. Venüs retro ve Mart tutulmaları senin için duygularını ifade edebilir misin sorusuyla seni derinleştiriyor. Bu kez gerçekten iletişim kurmaya ve duygusal olmaya hazır mısın? Ve geldik zodyan son burcu yükselen balık olanlara. Özdeğerin gerçekten nerede? Venüs retrosu. İkinci evden, yani özdeğer, öz saygı, maddi kazançlar ve kendine biçtiğin değer alanın ve değer algında gerçekleşiyor. Bu dönem ilişkilerde ne kadar değer gördüğünü, kendini nasıl gördüğünü ve sevgiyle ilgili inançlarını gözden geçirme sürecini Venüs retro başlatıyor. Hayatın boyunca belki de hep çok verdin, fazla fedakarlık yaptın, kendini ilişkine çok adadın. Bir ilişkide kendini feda etmekle sevilmek arasında ince bir çizgide yürüyüp durdun yükselen balık. Venüs retrosu ve tutulmalar işte sana şu soruyu soruyor. Sevilmek için çok fazla mı çabalıyorsun? Bir ilişkide kendini değerli hissetmek için bir şeyler yapmak zorunda mı kalıyorsun? Öz değerini başkalarının sevgisine mi bağlıyorsun, yoksa kendi içindeki sevgiyle de mutlu olabiliyor musun? İşte Venüs retrosu senin için ilişkilerde kendini nasıl gördüğünü sorgulatacak. Geçmişten gelen bir ilişki, daha önce öz değerini sorgulamaya neden olmuş bir olay ya da finansal para konularında seni zorlayan bir durum tekrar gündeme gelebilir. Fakat buradaki kritik nokta şu: bu geri dönüş gerçekten ikinci bir şansı mı hak ediyor, yoksa senin kendine verdiğin değeri test etmek için mi karşına çıkıyor? Bu dönem kendine biçtiğin değeri başkalarından mı alıyorsun, yoksa içsel gücünle mi belirliyorsun? Bunu anlaman için büyük bir fırsat. Tutulmalara denk gelen Venüs retrosu sana karmada şu soruları soracak sevgili yükselen balık. Lütfen bunları kendine içtenlikle sor ve dürüstçe cevapla. Acaba ilişkilerde hep aynı patinajın ne? Başkalarının mutluluğu için kendini feda mı ediyorsun?
Sevilmek için çok fazla mı çabalıyorsun? Öz değerini bir başkasının sana verdiği sevgiyle mi ölçüyorsun ve anlıyorsun? Venüs Retrosu sana karmada neyi dengelemeni gösteriyor biliyor musun sevgili yükselen balık? Kendi değerini başkalarının sevgisine bağlamamayı, ilişkilerde alma verme dengesini sağlamayı, fedakarlık yaparken kendinden fazla ödün vermemeyi, bir ilişkiye kendini adamamayı ve eğer yükselen balık Venüs Retrosu'nda geçmişten gelen aşk geri mi dönüyor yoksa sen bir gölge yanını mı görmelisin? İşte burası çok önemli. Geçmişten gelen bu ilişki seni gerçekten mutlu etti mi? Yoksa sen hep vermeye mi odaklandın? Şimdi geri döndüğünde gerçekten eşit bir ilişki mi yaşayacaksın bu ilişkiyle? Sevgi için mücadele etmeye mi devam edeceksin? Yoksa artık hak ettiğin sevgiyi almaya mı karar vereceksin? İşte Venüs Retrosu'nun sana büyük bir farkındalık mesajı var. Kendi değerini bir ilişkiye bağlamaya devam mı edeceksin? Bu defa gerçekten kendini sevip içsel öz değerini fark edecek misin? İşte bu iki sorunun seçimi ve kararı sende. Venüs Retrosu Mart tutulmaları senin için öz değerini nerede buluyorsun sorusunu derinleştiriyor. Bu kez kendini sevmeyi ve değerini keşfetmeyi acaba seçebilecek misin sevgili yükselen balık? Ve işte böylece Venüs Retrosu'nun ve tutulmaların ve bir de Merkür Retrosu'nun bize anlatmaya çalıştığı büyük karmik mesajı bütüncül bir şekilde size anlatmaya çalıştım. Peki bu süreçte ne yapmalısın? Geçmişi şimdi de fark etmeliyiz. Eğer şimdi aynı hataları yaparsak gelecekte yine aynı döngüyü yaşayabiliriz. Venüs Retrosu'nun bizlere sunduğu karmik dersleri lütfen alalım. Bir ilişkiye ya da eski bir konuya geri dönerken sadece geçmişi tekrarlamak için mi oradayız? Yoksa gerçekten bir şeyleri dönüştürmek için mi oradayız? Bunu iyi ayırt edelim. Dengeyi bulalım. Bu retro hem kendimizle hem de ilişkilerimizle kurduğumuz bağları gözden geçirmek için harika bir fırsat sunacak. Geçmiş, gelecek ve şimdi aynı noktada birleşiyor. Venüs Retrosu ve Merkür Retrosu'nun tutulmalarla eşlik etmesiyle. Eğer bu dönemde bilinçli farkındalıkla hareket edersek sadece bu hayatta değil, gelecek yaşamlarda bile denge oluşturabiliriz. Bu videoyu izlediğin için teşekkür ediyorum. Yükselen burcunu ve yaşadıklarını lütfen yorumlara yaz. Bana geri bildirimde bulun ki ben de sana ne kadar faydalı olduğumu anlayayım ve bana bu ilham versin. Birlikte bu süreci daha derinlemesine konuşacağımız videolarda buluşmak üzere. Abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı lütfen unutma. Çünkü gökyüzü hareketleri ve karmik dönüşümler hakkında daha fazla içerik gelecek sizler için. Kendine iyi bak ve Venüs Retrosu farkındalık ve dönüşüm getirsin. Sevgiyle kal.